Kapadokya, rüzgarın binlerce yıl boyunca kayaları birer sanat eserine dönüştürdü. Masalların gerçeğe karıştığı o büyülü topraklar. Gökyüzünün maviye boyandığı alacakaranlık saatlerinde peri bacaları sessiz birer nöbetçi gibi ufku izler. Ancak bu sessizliğin altında yeryüzündeki hiçbir mimariyle kıyaslanamayacak bir sırlar dünyası uyuyor. Bakışlarınızı toprağa, o küçük ve önemsiz görünen deliklere çevirin. İlk başta sadece bir kaya çatlağı gibi görünen bu girişler aslında insanlığın en büyük hayatta kalma mücadelesine açılan kapılardır. Merdivenlerden aşağıya, zifiri karanlığa doğru ilk adımınızı attığınızda zamanın durduğunu hissedersiniz. Meşalenizin titrek alevi duvarlardaki nemli taşlara vurduğunda gölgeler canlanmaya başlar. Sizinle birlikte aşağı inen o pelerinli figür, tarihin tozlu raflarından fırlayıp gelmiş bir arşivci gibidir. Burası derin kuyu. Yerin 8 kat altına 85 metre derinliğe kadar uzanan devasa bir antik metropolis. Sütunların taşıdığı geniş salonlar, ucu görünmeyen koridorlar ve havadaki o kadim toz kokusu. Siz sadece bir mağaraya girmediniz. Siz binlerce yıldır güneş yüzü görmemiş bir medeniyetin kalbine sızdınız. Takvimler 1963 yılını gösteriyordu. Sıradan bir köylü evinin bodrum katını genişletmek isterken elindeki balyozu bir duvara vurdu. O an sadece taşlar değil, tarihin üzerindeki o kalın örtü de parçalandı. Duvarın arkasındaki karanlık delik binlerce yıldır kimsenin ayak basmadığı bir tünele açılıyordu. Bir tesadüf dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinden birini yeniden gün yüzüne çıkarmıştı. Peki bir halkı gökyüzünü, güneşi ve yıldızları terk etmeye ne zorlamış olabilir? Ufukta beliren istilacı orduların silüetleri, mızrakların ucunda parlayan ölüm ve uzaklardan gelen nal sesleri. İnsanlar için yeryüzü artık güvenli değildi. Derin kuyu sadece bir sığınak değil, bir halkın yok olmamak için toprağın altına gömülmeyi seçtiği bir kale haline geldi. Karanlık koridorlardaki duvarlara dikkatli bakın. Aceleyle taşınmış eşyaların izlerini, korkuyla duvara kazınmış sembolleri görebilirsiniz. Annelerin kucaklarında uyuyan bebeklerin sessiz fısıltıları binlerce yıl önce bu duvarlarda yankılanmıştı. Onlar için kurtuluş derinliklerdeydi. Derin kuyuyu sadece bir kazı çalışması olarak görmek büyük bir hata olur. Burası döneminin çok ötesinde bir mühendislik harikasıdır. Şehrin her bir yanına yerleştirilen ve Tığras adı verilen o meşhur sürgü taşlarını düşünün. Tonlarca ağırlıktaki bu devasa dairesel taşlar sadece içeriden açılabilen bir kilitti. Bir tünel kapandığında dışarıdaki düşman için yol tamamen bitmiş demekti. O küçücük gözetleme deliğinden dışarıya bakan bir nöbetçi şehrin kaderini elinde tutuyordu. Peki ya binlerce insan yerin altında nasıl nefes alıyordu? Cevap, yukarıdan aşağıya iğne deliği gibi uzanan 52 adet devasa havalandırma bacasında saklıydı. Bu bacalar o kadar kusursuz tasarlanmıştı ki en alt katlarda bile hava sirkülasyonu asla kesilmiyordu. Su ihtiyacı ise dışarıdan gelebilecek zehirleme saldırılarına karşı yeryüzüyle bağlantısı olmayan özel kuyulardan karşılanıyordu. Ahırlar, şaraphaneler ve devasa erzak depoları. Bu şehir sadece uyumak için değil, aylarca süren kuşatmalarda tam bir hayat sürmek için tasarlanmıştı. Yer altındaki şurahanelerde ezilen üzümlerin kokusu aslında bir medeniyetin pes etmeyeceğinin kanıtıydı. Her bir taş sütun üzerindeki milyonlarca tonluk toprak ağırlığına rağmen bir mühendislik meydan okuması olarak orada durmaya devam ediyor. Şimdi kendinizi o insanların yerine koyun. Omuzlarınızın bile zor sığdığı, tavanın başınıza değdiği daracık tünellerde ilerlediğinizi hayal edin. Klostrofobi, derin kuyuda bir korku değil, günlük hayatın bir parçasıydı. Meşalenizin sönmek üzere olduğu o anlarda karanlığın üzerinize bir yorgan gibi çöktüğünü hissedersiniz. Zaman burada farklı akar. Gündüz ve gece yoktur. Sadece meşalelerin çıtırtısı ve sessizlik vardır. İnsanlar ruhlarını bu karanlık baskısından korumak için inanca sarıldılar. Yer altına oyulmuş o küçük haç planlı kiliseler, onların yeryüzündeki cennete olan özenlerini simgeliyordu. Duvarlara kazınan dualar, sönmeyen birer umut ışığıydı.
Ölülerini bile bu karanlık dehlizlerdeki geçici mezarlara defnetmek zorunda kaldılar. Yaşam ve ölüm derin kuyuda hiçbir yerde olmadığı kadar iç içeydi. Yerde duran tek bir solmuş çiçek veya unutulmuş bir çocuk oyuncağı o günlerde çekilen acıların sessiz birer tanığıdır. Bugün derin kuyunun sadece %10'luk bir kısmı ziyarete açık. Molozlarla tıkanmış koridorların arkasında ucu görünmeyen su dolu galerilerin dibinde daha neler saklı kimse bilmiyor. Belki de aşağıda henüz ışığın değmediği katlarda başka sırlar, başka hikayeler keşfedilmeyi bekliyor. Yeryüzüne güneşinin parlak ışığına doğru son adımlarınızı atarken geride bıraktığınız o sessiz, devasa dünyayı düşünün. Derin kuyu insanın hayatta kalma azminin taştan bir anıtıdır. Unutmayın, tarih bazen en karanlık yerlerde en parlak dersleri saklar. Karanlık arşivlerde bir yolculuğun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz ve yer altındaki diğer sırları keşfetmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Ayson Saga ile tarihin tozlu sayfalarını aralamaya devam edeceğiz. Bir sonraki sırda görüşmek üzere.